Herkese merhaba. Umarım herkesin sağlığı ve huzuru yerindedir. Son 2 senedir bizi çok zorlayan Oğlak sürecini kapattık ve artık Kova sürecini yaşamaya başladık. 2 sene sürecek olan Kova burcu serüvenine hoş geldiniz. Umarım bu süreci birlikte tecrübe eder ve öngörülerine kulak verebiliriz. Fadime Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 21-27 Aralık arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşmaya çalışacağım. Bu haftanın en önemli gökyüzü hareketi 21-22 Aralık'ta Satürn ve Jüpiter'in Kova burcunda kavuşumu olacak. 0 derecedeki kavuşum bazı konuların başlangıcını işaret ediyor. Yeni bir sürecin başlangıcını işaret ediyor. Satürn eğiterek değişime zorlandığımız konularda köklü değişimleri işaret eden gezegendir. Jüpiter de şanslı olduğumuz konuları işaret eder. Bu ikisi bir araya gelince benim aklıma Satürn'le değiştirmek zorunda kalacağımız alanlarımızın bize şans getireceğini düşündürüyor. Bu yüzden diyorum ki değişimi anladığınız konulara direnmeyin ve köklü de olsa değişimleri kabullenip gerçekleştirin. Yoksa değişime zorlanacaksınız ve şans diye bir şey de olmayacak belki. Jüpiter normalde yavaş seyredip 1 sene yolculuk yapar ancak son 1 sene bizlerin çok bunaldığını düşündüğünden olsa gerek değişimi hızlandırmak adına 6 ayda tek bir burçta yolculuğunu tamamlayacak. Yani Mayıs sonuna kadar olumlu gelişmeleri hızla takip edeceğiz. Özellikle teknolojik, elektronik alet ve sistemlerdeki hızlı değişimlere şahit olacağız. Bu alet ve sistemlerde hayatımızda büyük değişimleri hızlandıracak. Umarım iyiliklerle planlanan bir süreç olur. 21-22 Aralık'ta Satürn ve Jüpiter'in kavuşumu ile 14 Aralık'taki Yay burcunda gerçekleşen Güneş tutulması el ele verecek. Tabii Koç burcunda ilerleyen kızgınlıkların, hırsın, savaş içgüdüsünün gezegeni Mars'ın da işin içine katarsak doğada hızlı hareketleri gündeme getireceğini söyleyebilirim. Yeraltı, yerüstü yani toprak, hava ve ateş hepsi el ele verip doğal afetleri işaret ediyor. Uçak kazaları, hava olayları, patlamalar, yangınlar, deprem gibi konuları işaret ediyor. İşin içinde kova ve teknoloji olunca da insanın aklına maalesef kimyasal patlamaları da getiriyor. Yani 2020 gider ayak beni asla unutmayın da diyebilir. Umarım sadece öngörülerde kalır. Güneş 22 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçiyor. Oğlak Burcu olanların doğum günlerini şimdiden kutluyorum. Sağlıklı nice seneleriniz olsun umarım. Son 2 senedir çok zor zamanlar geçirdiniz. Bu haftayla birlikte artık bunları geride bırakacaksınız. Son 2 senedir hayatınızın hemen her alanında sınanmalar yaşadınız. Bunları atlattığınız için kendinizi kutlamalısınız. Kendinize ödüller hazırlamalısınız. Kendinizi nasıl ödüllendireceksiniz? Bunları ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Şimdi Güneş artık burcunuzda, bunun enerjisinden faydalanmaya bakın. 21 Ocak 2021'e kadar sürecek olan Güneş Oğlak Burcu serüveninde genel olarak hepimiz için biraz karamsar hava hakim olabilir. Daha mantıklı düşünmek, daha planlı olmak, sağlam adımlar atmak, ilişkilerde de biraz şüpheci olmak zorunda kalabiliriz. 30 Aralık'taki Dolunay'ın etkilerinde çok anlamlı, çok derin işaretler var. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Şimdi 21-27 Aralık tarihleri arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlara etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum biliyorsunuz. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz.
Artık geçmiş olsun diyebilirim sanırım. Geçen 2 seneyi sağ salim atlattıysanız kendinize artık bir hediye vermek zamanı. Artık arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirme, sosyal ortamlarda daha fazla zaman geçirme, sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirme sürecini yaşamaya başlayabilirsiniz. Bu biraz olsun nefes almanıza yarayacak olsa da yine de hayatınızda değişimler devam ediyor. Mars hala burcunuzda. 7 Ocağı kadar da bu devam edecek. İşlerinizle ilgili yoğunluğunuz yılın başına kadar devam edecek. Kafanızın karışıklığı devam edecek. Hala iş konusunda hedeflerinizi belirlemek, yapmak istediklerinizi toparlamak için de zamanınız var. Bu zamanı özellikle sosyal mecralarla ilgili yeni projeleri başlatmak, yurt dışı ile bağlantılı işleri başlatmak, lojistikle ilgili, pazarlamayla ilgili, eğitimle ilgili, uzun yolculuklarla ilgili, iletişimle ilgili yeni projeleri başlatarak geçirebilirsiniz. 7 Ocağı kadar hala zamanınız var. 2021 ve 2022 yılları sizin için arkadaş ortamınızın değişeceği seneler olacak. Eski arkadaşlarla ilişkilerinizi yeniden gözden geçireceksiniz. Eski arkadaşlarla olan ilişkilerinizde bitişler de yaşayabilirsiniz. Yeni arkadaşlar da edineceksiniz. Eski arkadaşlarınızın hayatındaki değişimlere de şahit olabilirsiniz. Mars burcunuzda hızla ilerliyor. Bu da size güç ve enerji veriyor hala. Son aylarda hayatınıza dair toparlanması gereken ertelediğiniz konuları artık bu hafta ve yıl sonuna kadar toparlamak çok kolay olacak. Bu haftadan itibaren uzun yolculuklarla ilgili, yurt dışı ile ilgili, eğitimle ilgili karşınıza yenilikler çıkacak. Bunları tecrübe etmeye başlayacaksınız. Bu yenilikler artık sizin hayatınızda yerini alacak. Siz de buna göre düzeninizi kuracaksınız. İşinizden kaynaklı olabilir, eğitim konularıyla bağlantılı olabilir. Hafta boyunca uzun yolculuklar çok fazla yapacaksınız. Bu yolculuklarda işlemlerinizi de hızla tamamlayabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar eğitimle ilgili daha yoğun olacağınız bir hafta olacak. Eğitimde özellikle yıl sonuna kadar daha başarılı olacağınız bir dönem olacak. Konuları anlamak, anladığınızı sınavlarda başarıyla tamamlamak size başarı getirecek. İşle ve eğitimle ilgili konularda bu hafta görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Son senelerde sizi bunaltan konulara daha net bakacak ve yeni konulara daha kolay odaklanabileceksiniz. Evli ve ilişkisi olanlar partnerinizle birlikte uzun yolculuk planları da yapabilirsiniz. Venüs ve Güneş sizi destekliyor. Duygusal ve romantik zamanlar için planlar da yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar uzun yolculuklarda, eğitimle ilgili alanlarda, yurt dışı ile bağlantılı alanlarda yeni aşkı bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz de bayağı yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Yıllık danışmanlık öngörülerinde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri duygusal olarak yoğun olacaksınız. Duygusal ilişkinizle ilgili yoğun görüşmeler yapabilirsiniz. Partnerinizle romantik zamanlar geçirmek için de haftanın ilk günleri uygun olacak. Haftanın ilk günlerinde enerjinizi yenilemek için meditasyon yapabilir, sanatsal faaliyetlerde bulunabilir, mistik konularla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bunun için güzel enerjiler olacak. Bunları değerlendirebilirsiniz. Hafta ortasında enerjiniz çok yüksek olacak. Mars-Ay kavuşumu olacak. Hem yoğun duygusallık hem yoğun mantık içinde olacaksınız. Duygu mantık karmaşası yaşayabilir. Kararlarınızda çelişkiler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında hem işiniz hem aileniz hem eğitim hayatınızla ilgili kendinizi güçlü hissedeceğiniz için bazı kararlar almak isteyeceksiniz. Bu kararları alabilir ve hızlıca da uygulayabilirsiniz. Söz, nişan, evlilik planlarınızı hafta ortasında gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilirsiniz. Kötü giden ilişkilerinizle ilgili de bazı kararları alıp hızlıca da bunları uygulayabilirsiniz. Hafta ortasında birçok konunun bitişine ve sonlanmasına şahit olacaksınız.
Özellikle iş hayatınızla ilgili köklü değişim kararlarını da alabilirsiniz. Hafta sonunda parasal konular daha fazla gündeminizde olacak. Uzun zamandır beklediğiniz paralar da elinize geçebilir. Gayrimenkul alım satımı ile ilgili uzun zamandır düşündüğünüz planları hafta sonunda tamamlayabilirsiniz. Buna dair işlemleri yaparken bazı aksaklıklar yaşayabilirseniz de sakin ve sabırlı olursanız kolayca çözümler üretebilirsiniz. Hafta sonunda parasal konularda ani değişimler yaşayabilirsiniz. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Yemekle ilgili, estetik ve güzellikle ilgili, finansla ilgili işi olanlar hafta sonunda bu işlerinizde planlarınızı tamamlayacaksınız. İşi olmayanlar hafta sonunda bu alanlardan iş haberleri alabilir ve başlangıçlar yapabilirler. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Yılın sonuna geldik ama sizin kafanız hala karışık. Son aylarda psikolojinizi etkileyen konulara benzer konular sizin hayatınıza yön vermeniz için baskı yapmaya devam ediyor. Hedeflerinizi, hayallerinizi iyi belirlemenizi istiyor. Ocak-Şubat 2021'de hayatınızda yapacağınız köklü değişimler için psikolojik baskılar yaşıyorsunuz. Bu kafanızı karıştırsa da hedeflerinizi, hayallerinizi kurgulamanız gerektiğini artık daha iyi anlayacaksınız. Bu haftayla birlikte artık iş konuları 2 sene boyunca hep gündeminizde olacak. Bazen kafanız karışacak, iş yoğunluğundan bunalacaksınız, çok çalışmanız gerekecek, işi bırakmak isteyeceksiniz, iş yerinizi değiştirmek isteyeceksiniz, işinizi değiştirmek isteyeceksiniz. İş yoğunluğuna ve çok çalışmaya sabredenler başarılar ve madalyaları da alacaklar. İş konusunda başarılarınızla çok fazla gündemde olacaksınız. İş alanında pratik çözümler üreterek, elektronik ve teknolojik alet ve sistemleri işinizde daha fazla kullanarak çok farklı ve belki ütopik fikirleri ortaya çıkartıp bunlardan büyük başarı ve kazanımlar da elde edeceksiniz. Tabii bunları yapabilmek için 7 Ocak 2021'e kadar kafanızda projeleri üretmeniz gerekiyor. Bu projeleri hayal etmeniz ve kurgulamanız gerekiyor. Bu söylediklerimin bir kısmını Ocak-Şubat 2021'de zaten gerçekleştireceksiniz. Yeni iş kuracak olanlar, yeni işe başlamak isteyenler, eğitim hayatında başlangıç yapmak isteyenler yılın sonuna kadar bunlara dair başlangıçları veya planlarınızı yaparsanız Ocak-Şubat 2021'de bunlarla yoğun olacak ve başarılı olacaksınız. Söz, nişan, evlilik planı olanlar Ocak-Şubat 2021'de bu organizasyonlarınızı tamamlayabilirsiniz. Son senelerde sürüncemede kalan eğitimle ilgili konuları artık kafanızda netleştirdiniz. Böylece önümüzdeki senenin yoğunluğunun altyapısını hazırlamış oldunuz. 2021 ve 2022'de eğitim konularında büyük değişimler yaşayacaksınız. Eğitimde sınanmalar çok fazla yaşayacaksınız. Bu sınanmalarda sabırlı olursanız büyük başarılar kazanacak. Sabredemezseniz başarısız olacaksınız. Eğitimle ilgili önümüzdeki 2 sene yaşayacaklarınızın temelini Ocak-Şubat 2021'de atacak. Ona göre de detaylarını yaşamaya başlayacaksınız. Bu hafta ekonomik konular gündeminizde, finans konusunda hem zorlanacak hem de kolay çözümler üreteceksiniz. Bu hafta uzun yolculuklar, yurt dışı ile bağlantılı konular, eğitimle ilgili konularda çok fazla görüşmeler yapacaksınız. Bunlarla ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. İşi olanlar hafta boyunca yoğun bir tempoda çalışacaksınız. İşi olmayanlar karşınıza çok fazla yeni işler çıkabilir.
Bunları değerlendirebilirsiniz. Yapacağınız başvurulara hemen cevap alabilirsiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz de bayağı yoğun. İlginize çok çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Yıllık danışmanlık öngörülerinde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri sosyal mecralarda, sosyal alanlarda projeleriniz varsa bunlarla ilgili sonuçlanmalar söz konusu olacak. Sene başından beri sürüncemede kalan bu konuları artık toparlayacaksınız. Bunlara dair beklediğiniz haberleri de alabilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlardan, teknolojiyle ilgili alanlardan, e-ticaret gibi alanlardan iş başvurusuna cevap bekliyorsanız hafta başında bunlarla ilgili sonucu da alabilir, yeni başlangıç yapabilirsiniz. Haftanın ilk günleri uzun zamandır sürüncemede kalan arkadaşlarınızla yaptığınız planlarınızı da tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında biraz gergin olabilirsiniz. Duygu, mantık karmaşası içinde olacaksınız. Bu 2 gün karar almak zor olabilir. Duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Baş ağrısı ve migren ağrısı olabilir. Bunların olacağını düşünerek hazırlıklı olmalısınız. Sorun yaşamadan hızlıca çözüm üretebilirsiniz. Sanatsal çalışmalar yapanlar, psikolojik konularla ilgilenenler, mistik konularla ilgilenenler, hafta ortasında yapacağınız işlerde başarılı olacaksınız. Bunlarla ilgili daha ön planda olabilirsiniz. Haftanın son günlerinde kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Uzun zamandır tamamlamayı bekleyen konuları tamamlayacaksınız. İşinizle ilgili, eğitim hayatınızla ilgili konularda net kararlar alacak ve uygulayacaksınız. İş görüşmeleri için haftanın son günlerine randevu verebilirsiniz. İş görüşmelerinde başarılı olacaksınız. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, İkizler burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Son 2 yıldır finansal olarak büyük bir sınav verdiniz. Borç alacak konularıyla çok fazla uğraştınız. Hala devam ediyor olsa da artık daha kolay çözümler üretmeye başlayacaksınız. Bu haftayla birlikte de borç alacak konusunda yeni gelişmeler olacak ve bunlarla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu haftadan sonra artık gündeminiz uzun yolculuklar, yurt dışı ile bağlantılı konular ve eğitim konuları olacak. 2 sene boyunca bunlarla çok yoğun olacaksınız. Bu alanlarda kendinizi geliştirmek, öğrenmek, tecrübe etmek ve bu alanlardan işler yaparak para kazanmak söz konusu olacak. Son aylarda ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerekti. Hem iş hem özel hayatınızdaki ilişkilerinizde bitişler ve başlangıçlar söz konusu oldu. Böylece hayatınızda yeni bir dönemi de başlatmış oldunuz. Bu bitiş ve başlangıcı henüz yaşamamış olanlar 2022 yılı ortasına kadar bu konular hep gündeminizde olacak. Bitişler ve başlangıçlar söz konusu olacak. Ev alma, ev satma, ev taşınma, başka ülke, başka şehre taşınma konuları da son aylarda gündeminizdeydi. Birçoğunuz bu planlarınızı tamamladınız. Hala gündeminde olanlar ise 2022 yılı ortasına kadar bunlara dair yenilikleri hayatınıza katacaksınız. Eğer kararlı olur ve planlarınızı yaparsanız da Mart-Nisan 2021'de bunları da erkenden gerçekleştirebilirsiniz. Önümüzdeki yıllarda toplum önünde daha fazla olma şansını yakalayacaksınız. Bu özellikle sizin insan, hayvan ve diğer canlıların hakları konusundaki çalışmalarınızla ilgili
olabilir. Bu alanlardaki çalışmalarınızla örnek olacak ve başarılı olacaksınız. Bu hafta Venüs aşkta sizi destekliyor. İlişkiniz varsa partnerinizle güzel vakitler geçireceğiniz planlar yapabilirsiniz. İlişkiniz yoksa yeni aşk başlangıç için güzel enerjiler var. Algılarınız açık olsun, yeni aşka başlayabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili işlemlerinizi de bu hafta sorun olmadan tamamlayabilirsiniz. Söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı bu hafta yine sorun olmadan tamamlayabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkinizle ilgili de artık kararları alıp hukuksal süreci de tamamlayabilirsiniz. Bu hafta yurt dışı ile bağlantılı konularda çok fazla yenilikler karşınıza çıkmaya başlayacak. Bunlarla ilgili başlangıçları yaparsanız ilerleyen zamanlarda başarılı olabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda şanslı bir hafta olacak. Sınavlarınızda da başarılı olacaksınız. Yeni iş arayanlar, yurt dışı ile bağlantılı, lojistikle ilgili, uzun yollarla ilgili, eğitimle ilgili konularda işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Bunları değerlendirirseniz uzun vadeli bir iş başlangıcı yapabilirsiniz. Ev alma, ev satma, evde değişiklikler yapmak için de bu hafta uygun olacak. Bunları da tamamlayabilirsiniz. Haftaya gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz de bayağı yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler, yıllık danışmanlık öngörülerinde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimleri kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün bakacak olursak haftanın ilk günleri işle yoğun olacaksınız. Başınızı kaşımaya vaktiniz olmayacak. İşinizle ilgili uzun zamandır beklediğiniz sonuçları alacaksınız. İşlerinizle ilgili artık net kararlar alacaksınız. İşi olmayanlar hafta başında iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda, teknoloji ve elektronik ortamları ilgilendiren alanlarda, sporla ilgili alanlarda, askeriye ile ilgili alanlarda, işletme ile ilgili alanlarda, gayrimenkul alım satımı yapılan alanlarda karşınıza işler çıkabilir. Algılarınız açık olsun, bu fırsatları değerlendirmelisiniz. İş görüşmeleriniz için haftanın ilk günlerine randevu verebilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde iş görüşmelerinizde başarılı olacaksınız. Uzun zamandır iş başvurularından cevap bekliyorsanız bununla ilgili haberleri de haftanın ilk günlerinde alabilirsiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarda, elektronik ortamlarda işi olanlar hafta ortasında yoğun bir iş temposu içinde olacaksınız. Bu işlerinizle ilgili beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bu işlerinizle ilgili büyük bir başarı da sağlayabilirsiniz. Bu başarı önümüzdeki aylarda size kazançlar da sağlayabilir. Hafta ortasında insan hakları, hayvan hakları, hak ve adalet konularındaki çalışmalarınızda başarılı olacaksınız. Bu konulardaki hukuksal adımlar varsa bunlarla ilgili görüşmeler de yapabilirsiniz. Hafta ortasında sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarda, elektronik ortamlardaki işlerinizle ilgili büyük değişimleri gerçekleştirebilirsiniz. Ani ve beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz. İş yerinizde sorun yaşıyorsanız tartışmalar ve ayrılıklar da söz konusu olabilir. İşinizde başarılıysanız terfi edebilir, büyük projelere de imza atabilirsiniz. Hafta ortasında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için de planlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili değişimlere de şahit olabilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili ani değişimlerin haberini de alabilirsiniz. Haftanın son günlerinde enerjinizi yenilemek isteyeceksiniz. Duygusal olarak çok yoğun olacaksınız. Doğada zaman geçirebilir, yemek yapabilir, sanatsal aktivitelerde bulunabilir. Müzikle zaman geçirebilirsiniz. Enerjinizi toplayacak konulara odaklanabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yengeç burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin
burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum. Yıllarca süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Son senelerin gazilerinden biri de sizsiniz. Geçen haftayı da sağ salim atlattıysanız artık geçmiş olsun demekte fayda var. Gerçekten zor geçen 2 sene ve özellikle de 2020 hayatınızı tepetaklak etti. Şimdi yeni düzenleri kurma, geçmişi geçmişte bırakmanız gerektiğini artık daha iyi anlama zamanınız başlıyor. 30 Aralık'la birlikte de artık geçmişe veda edip 13 Ocak 2021'de de yeni bir hayata başlayacaksınız. İşi olanlar son aylarda yoğun bir tempoda çalışmak zorunda kaldınız. Hem iş stresi, hem iş yoğunluğu, hem ikili ilişkilerde olan konular sizi işle ilgili büyük sınavlara tabi tuttu. İşi bırakıp gitmek istediğiniz, iş değiştirmek istediğiniz, iş yerinizi değiştirmek istediğiniz, belki de bunları gerçekleştirdiniz. İşin yoğunluğuna sabredip belki de terfi ettiniz, büyük başarılar kazandınız. 7 Ocak'a kadar bu durumlar yine devam edecek. Ya sabredip başarılı olacak, kazançlı çıkacaksınız ya da sabredemeyip işsiz kalacaksınız. İkili ilişkilerle ilgili konular hala devam ediyor. Bu hafta hem iş hem de özel ilişkilerinizde görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmelerle birlikte bazı konular artık sonuçlanacak. Sorunlu giden özel veya iş ilişkilerinizde de varsa hukuksal süreçler 30 Aralık'taki dolunaya kadar da sonuçlanacak. Aşk ve ilişkiler konusunda 13 Ocak'la birlikte yeni bir hayat başlayacak sizin için. Daha önceden başvurduğunuz işlerle ilgili sonuçlarını bu hafta alabilirsiniz. İş arayanlar yeni yılın ilk günlerine kadar daha kolay iş bulabilir, hızlı iş başlangıcı yapabilirsiniz. Bu hafta sağlık konusunda güzel gelişmeler artık karşınıza çıkmaya başlayacak. Sağlıkla ilgili yeni konular gündemimize de gelmeye başlayacak. Estetik ve güzellikle ilgili işlem yaptırmak isteyenler bu hafta bunu gerçekleştirebilirsiniz. Söz, nişan, evlilik planı olanlar yine bu hafta bunları tamamlayabilirsiniz. Bu uzun vadeli bir ilişkinin başlangıcı olacak. Ortak iş konusunda başlangıçlar için de bu hafta uygun bir zaman. Buna dair net başlangıçları da bu hafta yapamazsanız 13 Ocak haftasında bu başlangıcı yapabilirsiniz. Sorunlu giden ilişki ve ortaklıkla ilgili hukuksal konularda da başlangıçlar olabilir. Bu durum ya 30 Aralık haftasında ya da Mayıs-Haziran 2021'de sonuçlanacak gibi gözüküyor. Bu haftayla birlikte gündemimize gelecek olan borç alacak kredi konuları önümüzdeki 2 sene gündemimizde olabilir. 2021 ve 2022 senelerinde harcamalarınıza daha fazla dikkat etmeniz gerekecek. Şimdiden bunu söylemeye başlayacağım. Yeni parasal kaynaklar yaratmak için de 2 sene uygun olacak. Yatırım fikirlerini de değerlendirebilirsiniz. Özellikle Mayıs 2021 sonuna kadar yatırım konuları sürekli gündemimizde olacak. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili taleplerinizde bayağı yoğun, ilginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler, yıllık danışmanlık öngörülerinde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri uzun zamandır planladığınız uzun yolculukları yapabilirsiniz. İşinizi ilgilendiren uzun yolculukları yapabilirsiniz. Bu yolculuklarla birlikte işinizle ilgili bazı sonuçları da alabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar haftanın ilk günleri uzun zamandır beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Bu sonuçla birlikte eğitim hayatınızda yeni bir dönemi de başlatabilirsiniz. Yurt dışıyla bağlantılı işi olanlar haftanın ilk günleri bu işlerinizle ilgili yoğun olacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Hafta ortasında işle yoğun olacaksınız. Eğer sabırlı olursanız bu yoğunluk size büyük bir başarı getirecek. Eğer sabırlı olmazsanız iş yerinizde tartışmalar yaşayabilirsiniz.
İşinizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. İkili görüşmelerle ve ani beklenmedik davranışlarda bulunabilirsiniz. Sinirle yanlış kararlar da alabilirsiniz. Sakin olmaya çalışmalısınız. Hafta ortasında işinizle ilgili sonlanmalar ve bu sonlanmayla birlikte başlangıçlar da olacak. Bu işinizden ayrılmanız olabilir, işinizde departman değişikliği olabilir, iş yerinizle ilgili değişiklik olabilir, işinizde terfi de olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz işinizle ilgili haberleri de hafta ortasında alabilir. Yeni bir iş başlangıcı da yapabilirsiniz. Son aylarda işinizle ilgili ertelediğiniz konularda artık sonuçlandırabilirsiniz. Ortak iş yapma fikriniz de varsa buna dair sonuçları da tamamlayabilirsiniz. Hafta sonunda sosyal alanlarda, sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda işi olanlar büyük başarılar kazanabilirsiniz. Bu alanlarda uzun zamandır sürüncemede olan konuları da toparlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili uzun zamandır ertelediğiniz konuları da tamamlayabilirsiniz. Hafta sonu arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirebilirsiniz. Arkadaşlarınızın hayatıyla ilgili bazı sonuçları da göreceksiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Son senelerde çok fazla gündemimizde olan sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları artık yavaş yavaş gündemimizden uzaklaşacak gibi görünüyor. Bu da size yeni bir hayatı müjdeliyor. Yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler, yeni ortaklıklar için önümüzdeki 2 sene uygun olacak. Evlilik planı olanlar, ortaklık planı olanlar bunları gerçekleştireceğiniz zamanlar olacak. Bu haftayla birlikte aşk hayatınız daha fazla hareketlenmeye başlayacak. Güneş ve Venüs aşkta sizi destekliyor. Aşkta güzel enerjiler var. Bunu kullanabilirsiniz. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerinizle birlikte güzel vakitler geçireceğiniz planlar da yapabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar algılarınız açık olsun. Yeni aşkı bulabilirsiniz. Yeni başlayacak aşk konusu önümüzdeki 6 ay gündemimizde olacak. Mayıs sonunda bu ilişkiyle ilgili de ciddi kararlar alabilirsiniz. Söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı daha önceden planladıysanız bu hafta sorun olmadan gerçekleştirebilirsiniz. Son aylarda sağlıkla ilgili, işletmeyle ilgili, hizmet sektörüyle ilgili, kamu sektörüyle ilgili, eğitimle ilgili alanlarda iş başvurularında bulunduysanız bu işlerden bu hafta aniden haberler alabilirsiniz. Bu haberlerle birlikte iş başlangıcı da yapabilirsiniz. Yurt dışıyla bağlantılı işi olanlar Temmuz'dan beri bu işlerinize hız kazandırdınız. Eylül ve Kasım arasındaki bu işlerinizde biraz yavaşlama oldu. Artık yılın sonuna kadar bu işlerinize tekrar hız kazandıracaksınız. Hem sağlam temel hem de kazandıracağınız hızla yeni yılda hızlı giriş yapacaksınız. Ocak-Şubat 2021 işle ilgili çok yoğun olacağınız bir dönem olacak. Teknolojik ve elektronik alet ve sistemleri Ocak ayı başlarına kadar yavaş yavaş da olsa hayatınıza katarsanız önümüzdeki 2 sene yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Önümüzdeki 5 sene işinizle ilgili ani değişimler çok fazla olacak. Bunu da hep hatırlayın. İşle ilgili kontrolünüz dışındaki değişimler karşınıza çıkacağını bilin. Ama buna hızlı çözümler üreteceğinizi de bilin. Önümüzdeki 5 sene hem iş hem eğitim hayatınızda çok farklı fikirler geliştireceksiniz. Farklı projelere imza atabilirsiniz. Farklı iş fikirleri geliştirebilirsiniz. Farklı iş fikirlerinize belki çevrenizde normal karşılanmayacak. Belki destek görmeyeceksiniz ama bence siz çevrenizdekileri takılmayın. Çünkü sizin yaratacağınız farklı fikirler gelecekte çok ön planda olacak. Eğer şimdiden altyapısını siz tasarlarsanız zamanı geldiğinde de ön planda siz olacaksınız.
Sağlık sektöründe, kamu sektöründen, hizmet sektöründen beklediğiniz işle ilgili konular varsa bu hafta bunlarla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu hafta ikili ilişkilerde şanslı bir haftadasınız. Evlilik ve ilişkide kıskançlıklarda yaşayabilirsiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili taleplerinizde bayağı yoğun ilginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler, yıllık danışmanlık öngörülerinde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimleri kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Borç alacak konularla ilgili uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili de fazla harcamalar yapabilirsiniz. Hafta ortasında yurt dışı ile ilgili konularda sonuçlanmalar olacak. Uzun zamandır planladığınız yolculuğa çıkabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa bununla ilgili beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Hafta ortasında bu işlerinizle ilgili büyük başarı da kazanabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar hafta ortasında başarılı olacağınız zamanlar olacak. Eğitim hayatınızla ilgili büyük değişimin haberini de alabilir. Yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Hafta ortasında uzun yolculuklarda beklenmedik konularla karşılaşabilirsiniz. Duygu ve mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Haftanın son günlerinde işle ilgili beklediğiniz sonuçları, başvurduğunuz işlerden haber alabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşinizle ilgili ani değişimler de yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda işle ilgili çok yoğun olacaksınız. İşlerinizi toparlamak için de güzel zamanlar olacak. Eğitim hayatında olanlar eğitimle ilgili konularda hafta sonu başarılı olacaksınız. Enerjiniz çok yüksek olacak. Uzun zamandır beklediğiniz eğitimle ilgili konulardan haberleri de alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Son senelerde çocuklar veya çocuklarınız konusunda büyük sınanmalar yaşadınız. Onların hayatındaki değişimler sizin de hayatınıza değişimler kattı. Yeni çocuğu olanlar, çocuğundan ayrı kalmak zorunda kalanlar, onlardan çok şey öğrendiniz. Çocuklarınızdan çok şey öğrendiniz. Onlara çok şey kattınız. Öğrendiklerinizi tecrübe ederek artık bunları daha iyi anlamaya başlayacaksınız. Son senelerde çocuklarla ilgili iş konuları da daha fazla gündemimizde oldu. Bu konular bazen sizi yordu, bazen güzel gelişmeler karşınıza çıktı, bazen iyi kazançlar sağladı size. Bu hafta da çocuk konularında güzel gelişmeler çok fazla olacak. Çocukları ilgilendiren alanlarda görüşmeler de yapacaksınız. Daha önceki videolarımda bahsettiğim 18 Aralık 2020'den sonraki 2 senelik süreçte sağlık konuları gündemimizde olacak demiştim. Bu iş konusu olabilir, sizin sağlığınız olabilir, çevrenizdekilerin sağlık konuları olabilir. Şimdiden bunun bilincine varın. Sağlıkla ilgili planlarınızı şimdiden yapın. Kendi sağlığınız veya çevrenizdekilerin sağlığıyla ilgili tedbirlerinizi de alın bence. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, eğitimle ilgili alanlarda iş yapma planlarınız varsa bunlarla ilgili artık başlangıçlar da yapabilirsiniz. Bunlara dair işleriniz varsa yenilikler ne katabilirsiniz? Bunların planlarını da bu hafta yapın. Bu alanlardaki işlerde önümüzdeki 2 sene çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Sabredemezseniz işinizden olabilirsiniz.
Hatta önümüzdeki 2 sene Başak Burcu keşifler yapacak bir burç olacak. İçinizden biri veya birileri başarıları ve keşifleriyle çok konuşulacak. Özellikle tıp alanında keşifler yapabilirsiniz. Sağlık sektöründe eğitim almak isteyenler önümüzdeki 2 sene bu alanlarda eğitim alabilir. Bu alanlarda başarılı olabilirsiniz. Mayıs 2021 ortalarına kadar sizin veya çevrenizdekilerin sağlıklarıyla ilgili konuları abartabilirsiniz. Bu abartı sizin sağlığınızı zor duruma sokabilir. Şimdiden bunun da bilincinde olup sağlık konularını abartmadan, kafanızda bu konuları çoğaltmadan mantıkla yaklaşmalısınız. Siz zaten sağlık konusunda biraz titizsiniz ama bunu abartırsanız çözüm üretmeniz de zor olabilir. Aşk hayatınızla ilgili son aylarda geçmişte kalan ilişkileriniz sürekli karşınıza çıkıp durdu. Kafanız çok karıştı. Karar almak istediğiniz ancak karar vermek zor oldu. Aşk ilişkinizde artık daha net kararlar alabilirsiniz. 10 Ocak 2021'den sonra aşk ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Yılın ortalarından beri borç alacak konularına çözüm üretmeye çalışıp durdunuz. Yeni yılın ilk günlerine kadar da borç alacak konularında hızlı gelişmeler daha fazla karşınıza çıkacak. Borçlarınıza daha hızlı çözümler üreteceksiniz. Hafta boyunca ev, aile, ebeveyn ve eşle ilgili konularda parasal harcamalar çok fazla yapabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunda değişimler de yapabilirsiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz bayağı yoğun. İlginize çok çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Yıllık danışmanlık öngörülerinde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde sağlık konusunda olabilir, çocuklarla ilgili konularda olabilir, aşkla ilgili konularda olabilir. İkili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Haftanın ilk günleri uzun zamandır planladığınız söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı da yapabilirsiniz. Yurt dışında, şehir dışında yaşamakla ilgili uzun zamandır planlarınız varsa haftanın ilk günleri bununla ilgili karar alacaksınız. Ev alma, ev satma, evde dekorasyon değişiklikleri yapmak için de haftanın ilk günleri uygun olacak. Hafta ortasında uzun süredir sizi zorlayan borçlarınıza daha hızlı ve kolay çözüm üreteceksiniz. Kredi ile ilgili başvurularınıza hafta ortasında cevap alabilirsiniz. Kredi ve borç konusunda bitişlerde yaşayabilirsiniz. Sorunlu ilişkilerinizle ilgili özel olabilir, iş ilişkiniz olabilir. Bitişler hafta ortasında gündemimize gelebilir. Hukuksal konular varsa hafta ortasında bunları sonuçlandırabilirsiniz. Haftanın son günlerinde eşinizle veya partnerinizle romantik planlar yapabilir. Uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Yurt dışından beklediğiniz haberleri de hafta sonundan alabilirsiniz. Yurt dışı gezisi içinde planlar yapabilirsiniz. Uzaktaki çocuk veya çocuklarınızla ilgili haberler alabilir. Çocuklarla yolculukta yapabilirsiniz. Eğitim hayatında olanlar hafta sonunda beklediğiniz sonuçları alabilirsiniz. Eğitimle ilgili hafta sonunda başarılı olabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Son senelerin 4 gazisinden biri de sizsiniz. Çok yoruldunuz, çok yıprandınız, kayıplar yaşadınız, hareket alanınız daraldı, kararsız kaldınız. Gitmekle kalmak arasında çok gidip geldiniz, bırakmak istediniz, bırakamadınız, ayrılmak istediniz, ayrılamadınız.
Ebeveynlerinizle ilgili sorunlar yaşadınız. Geçen haftayla birlikte bunlarda yaşadığınız sorunları artık geride bırakacaksınız. Bu hafta evinizle, ebeveynlerinizle, ailenizle, eşinizle ilgili konularda güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Bu konularda görüşmelerde çok fazla yapacaksınız. Eğitim hayatında olanlar son 6 aydır karşınıza çıkan yenilikleri artık daha kolay kabullenmeye başlayacaksınız. Bu yeni konuları hayatınıza katacaksınız. Evli veya ilişkisi olanlar, eğer ilişkinizde sorun yaşıyorsanız yeni yılın ilk günlerine kadar evliliğinizle ilgili hukuksal konularda tamamlanmalar yaşayacaksınız. İlişkinizle ilgili bitiş kararını da yeni yılın ilk günlerine kadar alacaksınız. Bu haftayla birlikte artık aşk konuları sürekli gündemimizde olmaya başlayacak. Aşk ilişkisi olanlar bu ilişkiye dair yeni tecrübeler kazanacaksınız. Aşk ilişkisi olmayanlar yeni aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Önümüzdeki sene bu yeni aşk konusu hep gündemimizde olacak. Ancak bir detayı da söylemeliyim ki Mayıs 2021 sonuna kadar aşkta çok fazla seçenek karşınıza çıkacak. Aralarında seçim yapmak zorunda kalabilir. Bazen de seçim yapmadan hepsini birden idare etmek isteyebilirsiniz. Buna da dikkat etmelisiniz. Bu da sizin sınavınız diye düşünebilirsiniz. Önümüzdeki 2 sene çocuklarla ilgili konular sürekli gündemimizde olacak. Çocuklar veya çocuklarınızdan çok şey öğreneceksiniz. Onların hayatındaki değişimlere şahit olabilirsiniz. Bu da sizin hayatınızda değişimler yapmanıza neden olacak. Onların hayatındaki başarılara da şahit olacaksınız. Ev almak, ev satmak, evde değişiklik yapmak, uzun yolculuklar yapmak konuları yeni yılın başlarına kadar gündemimizde olacak. Bunlara dair son 2 senedir planlayıp da gerçekleştiremediklerinizi artık daha kolay ve hızlıca tamamlayacaksınız. Söz, nişan, evlilik planı olanlar Ocak 2021 ortalarına kadar bu organizasyonlarınızı da hızlıca tamamlayabilirsiniz. Yeni aşk arayanlar kesinlikle bu hafta aşkı bulabilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişiler sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Haftaya gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz de bayağı yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler, yıllık danışmanlık öngörülerinde videolardaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı olarak göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında beklediğiniz sonuçları alacaksınız. Çocuklarınızın sağlık konuları da gündeme gelebilir. Daha dikkatli olmalısınız. İş arayanlar haftanın ilk günlerinde sağlıkla ilgili, sporla ilgili, sanatla ilgili, askeriye ile ilgili, dekorasyonla ilgili, finansla ilgili işlerde fırsatlar karşınıza çıkabilir. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bunlarla ilgili beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Hafta ortasında söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bunu gerçekleştirirken duygu ve mantık karmaşası da yaşayabilirsiniz. Sorunlu giden evlilik, ilişki, ortaklık konuları da varsa hafta ortasında bu konularda net kararlar alacaksınız. Hukuksal konular varsa hafta ortasında bununla ilgili sonuçlanmaları da görebilirsiniz. Hafta ortasında çok fazla ikili görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmelerden aşk konusu da gündeme gelebilir. Hafta ortasında partnerinizle uzun yolculuk yapmak, duygusal zamanlar geçirmek için de uygun olacak. Ancak ani duygu değişimleri ve ani duygu patlamaları da yaşayabilirsiniz. Yoğun duygular çok fazla olacak. Bunun bilincinde olarak hazırlıklı da olmalısınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında da hafta ortasında sonuçlanmalar olacak. Bunları da hafta ortasında gerçekleştireceksiniz. Haftanın son günlerinde finansal olarak sizi zorlayan konulara çözüm üretmek zorunda kalacaksınız. Bu yeni kredi başlangıcı olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz paranın elinize gelişi de olabilir. Borçlarınızı kapatmak konusu da olabilir. Eşinizle ilgili ev alma, ev satma konularıyla ilgili, hukuksal sorunlarla ilgili, finansal konularda gündeme gelebilir. Bunlara dair imzalar atabilir, sözleşmeler, anlaşmalar da hafta sonunda yapabilirsiniz.
Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum. Yıllarca etkisini süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. 14 Aralık'taki güneş tutulmasıyla birlikte artık parasal olarak yeni konular karşınıza çıkmaya başlayacak. Geçmişten süregelen para ve yatırım konularında değişiklikler yapmak zorunda kalacaksınız. Gayrimenkul alım satımı ile ilgili yeni gelişmeler de karşınıza çıkacak. 6 aylık süreçte bunları değerlendirerek kazançlarınızı artırabilirsiniz. Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar bu haftayla birlikte başlayacak olan iş yoğunluğu 2021 ve 2022 senelerinde daha da artacak. Şimdiden altyapınızı hazırlamalısınız. Teknolojik ve elektronik alet ve sistemleri, sosyal mecraları, sosyal alanları, e-ticaret gibi alanları şimdiden hayatınızın hemen her alanına katmalısınız. Eğitim hayatında olanlar teknolojik alet ve sistemleri, e-ticareti, elektronik alet ve sistemleri ilgilendiren alanlarda eğitim alırsanız önümüzdeki yıllarda daha başarılı olabilirsiniz. Bu haftayla birlikte önümüzdeki 2 sene ebeveynlerinizle ilgili konular sürekli gündemimizde olacak. Onların hayatındaki değişimlere şahit olacaksınız. Onlardan uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz. Birbirinizi anlamak için daha fazla mücadele vermek zorunda da kalabilirsiniz. Hafta boyunca parasal olarak olumlu gelişmeler çok fazla olacak. Yatırım konuları gündemimizde ise buna dair yeni gelişmeler için çok uygun bir zaman olacak. Bunu değerlendirmelisiniz. Sağlık konuları hala gündemimizde. Yeni yılın ilk günlerine kadar da hep gündemimizde olacak. Sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında bu haftadan sonra hızlı kararlar alıp hızla da uygulayacaksınız. Sağlık sektöründe, hizmet sektöründe, kamu sektöründe işleriniz varsa yeni yılın ilk günlerine kadar bu işlerde çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluğa sabrederseniz başarılı olacaksınız. Sabredemezseniz sağlığınızı da tehlikeye atabilirsiniz. Venüs parasal olarak da güzel gelişmeleri işaret ediyor. Hem Güneş hem de Venüs parasal olarak olumlu gelişmelerde size güzel enerjiler veriyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Evlilik planı olanlar bu haftayla birlikte artık bu organizasyonlarınız için planlarınızı yapmaya başlayın. Ocak ayı bunun için uygun olacak. Aslında Şubat ayında da bunun için uygun zamanlar var ama Merkür gerilemesi olacak 30 Ocak 21 Şubat arasında. O yüzden bu tarihlerde bu organizasyonlarınız için uygun olmayabilir. Evliliğinde, ilişkisinde, ortaklıklarında sorun olanlar Ocak-Şubat 2021'de bunlara dair bitişleri net görebilirsiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz bayağı yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Yıllık danışmanlıkla ilgili öngörülerde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri çocuklar veya çocuklarınızla ilgili yoğun olacaksınız. Çocuk konularında uzun zamandır beklediğiniz sonuçları alacaksınız. Bu çocuğunuzun eğitimiyle ilgili konu olabilir. Evinize yeni bebek geleceği haberi de olabilir. Çocukları ilgilendiren konularda işleriniz varsa bununla ilgili beklediğiniz sonuçları da alabilirsiniz. Haftanın ilk günlerinde aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı haftanın başında ya da haftanın son günlerinde yapabilirsiniz. Hafta başında yeni aşk konusu da gündeme gelebilir. Algılarınız açık olsun. Hafta ortasında sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konularında
sonuçlanmalar olacak. Uzun zamandır gündemimizde olan sağlıkla ilgili konularda değişimler söz konusu olacak. Bu durum sizi zorlayacak bir durum olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili sağlık konusu da gündeme gelebilir. Sağlık sektöründe, kamu sektöründe, hizmet sektöründe, işletmeyle ilgili, askeriye ile ilgili, sporla ilgili işi olanlar hafta ortasında büyük başarı kazanabilirsiniz. İşi olmayanlar bu sektörlerden iş başvurularınıza cevap bekliyorsanız beklediğiniz sonuçları alabilir, iş başlangıcı yapabilirsiniz. Haftanın sonunda ikili ilişkilerinizde sonuçlanmalar yaşayacaksınız. Hem iş hem özel hayatınızda uzun zamandır tamamlanması gereken konuları tamamlayacaksınız. Bu hukuksal konularda olabilir. Bunları sonuçlandıracaksınız. Söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Hayatınızda köklü bir değişim yapacağınız bir hafta sonu da olabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yay burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum biliyorsunuz. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Güneş tutulmasının güzel etkileri hala sürüyor. 6 ay boyunca da sürmeye devam edecek. Güney ay düğümü de burcunuzda ve sizi geçmişle vedalaşma konusunda sınamaya da devam ediyor. Bence hem geçmişi artık geçmişte bırakmanızı işaret eden Güney ay düğümü hem de yenilikleri işaret eden Güneş tutulması hayatınızda köklü değişimler yapmanız konusunda hemfikirler. Siz de bu enerjilere daha fazla karşı koymayın, yoksa değişimlere mecbur kalabilirsiniz. Son 6 aydır ilişkiler konusunda çok fazla şey öğrendiniz. Bu sizin çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizi yenilemenize neden oldu diyebilirim. Bu haftayla birlikte bunu daha net görmeye başlayacaksınız. İlişkide olduğunuz kişilerde yenilenme ve ilişkilerinizde yenilenmeler söz konusu olacak. Bu özel ilişkiniz olabilir, iş ilişkiniz olabilir, iş yerindeki arkadaşlarınızla ilgili de olabilir. Söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı bu hafta ve yıl sonuna kadar yapabilirsiniz. Sorunlu giden ilişkilerinizle ilgili evlilik veya ortaklık konularında hukuksal sorunlar varsa bunları da Mayıs sonunda tamamlayabilirsiniz. Son 6 aydır ev alma, ev satma, evde büyük değişiklikler yapma planlarınızda bu hafta artık karara bağlayıp tamamlayacaksınız. Bununla ilgili yeni gelişmeler önümüzdeki 6 ay hep karşınıza çıkacak ve siz de bunu gerçekleştireceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili Temmuz başından beri bir küs bir barışık, kafanızda çok karışık. Yeni yılın başlarına kadar da karışık olmaya devam edecek. Bu hafta bazı ciddi kararlar alacaksınız. Bu söz, nişan, evlilik kararı olabilir. Sorunlu giden aşk ilişkinizde bitiş kararı da olabilir. Yeni yılın başlarına kadar aşk hayatınızla ilgili net kararlar alacaksınız. Bu kararlar olumsuz ise tartışmalar, kızgınlıklar, kavgalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Yeni yılın başlarına kadar çocuklar veya çocuklarınızla ilgili konularda kafanız çok karışık, büyük bir sınanma halindesiniz. Aşk ve veya çocuklarla ilgili konularda bazı kızgınlıklar söz konusu olacak. Siz bu kızgınlıkları kendi içinizde yaşayabilirsiniz. Bu da kendinize zarar verebilir. Ama unutmayın, Ocak-Şubat 2021'de sağlık konuları çok fazla gündemimizde olacak. Şimdiden psikolojinizi bozacak konulardan uzak kalmaya ve sağlığınızı kontrol etmeye çalışmalısınız. İçinize atmaktansa konuşarak çözmeye çalışmalısınız. Çocuklarla ilgili alanlarda iş yapanlar yıl sonuna kadar yoğun bir tempo içinde olacaksınız. Bu yoğunluk Ocak-Şubat 2021'de size kazançlar sağlayacak.
Bu haftayla birlikte önümüzdeki 2 sene basın yayın, medya, iletişim, lojistik ve pazarlama konuları daha fazla gündemimizde olacak. Bu alanlarda işleriniz varsa bunlarda başarı kazanacaksınız. Eğer bu alanlarda işleriniz yoksa yeni başlangıçlar yapabilir ve başarılı olabilirsiniz. Bu alanlarda büyük sınanmalarda yaşayacaksınız. Mayıs 2021 sonuna kadar bu alanlarda yapacağınız işlerde hızla ilerleyecek, parasal kazanımlar da sağlayacaksınız. Bu haftayla birlikte artık parasal olumlu gelişmeler daha fazla karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu hafta para konularında görüşmeler daha fazla yapacaksınız. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz de bayağı yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Yıllık danışmanlık öngörülerinde videolardaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri evinizde değişiklikler yapacaksınız. Son aylarda odaklanıp da yapamadıklarınızı haftanın ilk günlerinde yapacaksınız. Ev taşıma, evde tadilatlar yapma, ev alma, ev satma konularıyla ilgilenmek için haftanın ilk günleri uygun olacak. Bu işlerinizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Haftanın ilk günleri ebeveynlerinizle ilgili de bazı konular sonuçlanacak. Ebeveynlerinizin sağlıklarıyla ilgili sonuçların haberlerini de alabilirsiniz. Uzun zamandır planladığınız yolculuğa da hafta başında çıkabilirsiniz. Hafta ortasında çocuklarınızla ilgili bazı konular netleşecek. Karışık duygular içinde olacaksınız. Duygu mantık karmaşası yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın duygusal hayatıyla ilgili sonuçları da görebilirsiniz. Söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı hafta boyunca gerçekleştirebilirsiniz. Sorun olmadan bunları tamamlayabilirsiniz. Hafta ortasında aşkta kızgınlıklar, aşkta kırgınlıklar olabilir, tartışmalar yaşayabilirsiniz. Buna dair hızlı kararlar alabilirsiniz, geriye dönülmeyecek kararlar alabilirsiniz. Karar vermeden önce dikkatli olmalısınız. Daha sakin olmaya çalışmalısınız. Haftanın son günlerinde sağlık sektöründen, hizmet sektöründen, kamu sektöründen, yemekle ilgili alanlardan iş başvurularınıza cevap bekliyorsanız bunu alabilirsiniz. Bu alanlarda işi olanlar hafta sonunda büyük bir başarı kazanabilirsiniz. Ya da büyük bir hata yaparak sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda sizin veya çevrenizdekilerin sağlık konuları da ön planda olacak. Daha dikkatli olmanızda fayda var. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum biliyorsunuz. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Geçmiş olsun, geçmiş olsun ve geçmiş olsun diyorum artık. Zor geçen 2 seneyi bu haftayla birlikte artık geride bırakıyorsunuz. Güneş de artık burcunuzda, bu da size güç ve enerji verecek. Ocak ayı sonlarına kadar planlarınız, hayallerinizi daha kolay gündeme alıp daha kolay sonuçlandıracaksınız. Oğlak burcu olanların doğum gününü şimdiden kutlarım. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Son 2 sene yıprandınız ve psikolojiniz de sağlığınız da çok fazla sınavlardan geçti. Şimdi artık geçmişteki konuları geçmişte bırakma ve yeniliklere adım atma zamanı. Siz kuralları, planları olan, mantıkla hareket eden biri olduğunuz için Güney Ay düğümü sizin katı kurallarınızı yıkmanız konusunda size yardımcı olacak. Bu ne demek? Son senelerde yaşadıklarınızı bilincinizde olumluya dönüştürmek için artık mistik konulardan, psikolojik güçlerden, dinsel öğretilerden, meditasyon ve yoga gibi konulardan kesinlikle destek almanız gerekiyor demek.
Belki bu konulardan eğitimler alabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Hatta bunu iş olarak yapıp kazanç fırsatları da yaratabilirsiniz. Bu haftadan sonra önümüzdeki 2 sene boyunca parasal konular hep gündemimizde olacak. Yatırım konuları hep gündemimizde olacak. Özellikle Mayıs 2021 sonuna kadar hızla para kazanma, hızla yatırım yapma ve bunlardan şanslı olma dönemi yaşayacaksınız. Bunu şimdiden değerlendirecek fikirler geliştirebilirsiniz. Son aylarda ebeveynlerinizle ilgili konular sürekli gündemimizdeydi. Belki onların sağlıklarıyla ilgili konular hep gündemimizdeydi. Yeni yılın ilk günlerine kadar da gündemimizde olmaya devam edecek. Ebeveynlerinizle ilgili sınanmalar halindesiniz. Sizi zorlayan konulara sabretmeniz gerekiyor. Yoksa ebeveynlerinizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi kıracak, üzecek, kırgınlıklar oluşturacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Evinizle ilgili yapmayı planladığınız değişiklikleri yıl sonuna kadar daha kolay ve hızlıca tamamlayabileceksiniz. Ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapma konularında artık sonuçları da daha kolay göreceksiniz. Son aylarda eşinizle ilgili sağlık konuları da sürekli gündemimizdeydi ve sizin sabrınız çok sınandı. Buna dair sonuçları da bu hafta görebilirsiniz. Bu hafta mistik, psikik ve psikolojik konularda daha fazla para harcayabilirsiniz. Bu alanlarda işleriniz varsa para kazanma konuları da gündeme gelebilir. Bu hafta parayla ilgili, ebeveynlerinizle ilgili, eşinizle, ailenizle, evinizle ilgili konularda görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Bu görüşmeler sonunda bazı sonuçlar da elde edebilirsiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz de bayağı yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Yıllık danışmanlık öngörülerinde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri kardeşlerinizle, akrabalarınızla vakit geçirmek için planlar yapabilirsiniz. Kardeşlerinizi ilgilendiren ve uzun zamandır tamamlamasını beklediğiniz konularda da sonuçları alabilirsiniz. İletişimle ilgili, basın yayınla ilgili, sanatla ilgili, lojistikle ilgili, pazarlamayla ilgili iş başvurularınıza cevap bekliyorsanız bunlara dair haberleri de hafta başında alabilirsiniz. Yeni başlangıçlarda yapabilirsiniz. Hafta ortasında uzun zamandır planladığınız evinizle ilgili büyük değişimi gerçekleştirebilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapma konuları bunları tamamlayabilirsiniz. Böylece evinizle ilgili yenilikleri de hayatınıza katabilirsiniz. Hafta ortasında ebeveynlerinizi ilgilendiren konularla yoğun olacaksınız. Onlarla ilgili sürüncemede kalan konuları hızla çözeceksiniz. Onların sizin hayatınıza katacakları yenilikleri de göreceksiniz. Ebeveynlerinizin sağlık konuları da gündeme gelebilir. Bunlara dair sonuçları da alabilirsiniz. Haftanın ortasında söz, nişan, evlilik planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili organizasyonlarınızı sorun olmadan yapabilirsiniz. Hafta ortasında uzun zamandır sürüncemede olan sorunlu ilişkilerinizle ilgili de kesin kararlar alacaksınız. Evliliğiniz veya ilişkinizle ilgili bitiş kararını da alabilirsiniz. Haftanın ortasında duygu ve mantık karmaşası çok fazla yaşayacaksınız. Bu da evinizle, ailenizle, ebeveynlerinizle ilgili, eşinizle ilgili konularda ani kararlar alırken zorlanacağınızı gösteriyor. Hafta ortasında eviniz, ebeveynleriniz veya eşinizle ilgili parasal olumlu gelişmeler de karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda aşk ilişkinizde kararlar alacaksınız. Bu söz, nişan, evlilik kararı olabilir. İlişkinizde sorunlar varsa bitiş kararı olabilir. Bu kararlarınızı Ocak 2021 ortasına kadar tamamlayabilirsiniz. Hafta sonunda çocuklarınızı ilgilendiren konularda ani değişimler söz konusu olabilir. Onlarla ilgili ani kararlar alabilirsiniz. Çocuklar veya çocuklarınızı ilgilendiren uzun zamandır sürüncemede kalan konularda sonuçlanmalarda söz konusu olacak. Sanatsal çalışmalar yapıyorsanız hafta sonunda bunlardan başarılar da kazanabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.
Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum biliyorsunuz. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Evet, artık sahne sizin. Son 6 aydır hayallerinizi kurun, kurgulayın dedim. Şimdi de bu hayalleri, kafanızdaki senaryoları sahneye koyma zamanı. Ocak 2021 ortalarına kadar kafanızdaki senaryoların daha da netleşmeye başlayacağını göreceksiniz. Şubat'ın ilk haftasında da artık yenilikleri hayatınıza katmaya başlayacaksınız. Hayatınızın hemen her alanında değişimler yapma planınız olmalı. Ocak-Şubat'ta eviniz, aileniz, ebeveynleriniz ve eşinizle ilgili değişimlere hazır olun. Buna göre planlar yapabilirsiniz. Mars ve Satürn burcu Kova burcu olanlar önümüzdeki 2 sene işten başınızı kaldıramayacaksınız. Tabii bu yoğunluk sizin sabrınızı çok sınayacak. Sizin gibi özgür çalışmayı seven, zora geldiğinde ceketini alıp çıkmasını bilen biri için bu yoğunluk gerçekten çok fazla zorlayacak sizi. Bu yüzden sizin istediğiniz şartlarda, sizin istediğiniz alanlarda çalışma ortamları seçmeli veya yaratmalısınız. Yoksa işlerinizle ilgili başarısız olup sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle Ocak-Şubat 2021'de işle ilgili yoğunluğunuzu ben bile tarif edemem. Lütfen işinizle ilgili hedeflerinizi sürekli kurgulayın. Zaten bu 2 ay bunların çoğunu gerçekleştireceksiniz. Sabırlı olursanız büyük bir başarıya imza atabilirsiniz. Güneş tutulmasının etkisiyle sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ve elektronik sistemleri kullanarak yaptığınız işlerde yeni fikirler karşınıza çıkmaya başlayacak. Bu yenilikler önümüzdeki 6 ay sizin işlerinizde yeni kapılar açılmasını sağlayacak. Çocukları ilgilendiren konularda işler yapıyorsanız, sanatla ilgili işler yapıyorsanız son 6 aydır bunlarla ilgili karşınıza çıkan ve sizi bu işlerinizde yenilikler yapmanızı işaret eden konuları artık daha kolay kabul edip bu yenilikleri işlerinize katmak zorundasınız. Önümüzdeki 2 sene işi olmayanlar yeni iş bulmanız daha kolay olacak. Özellikle Mayıs 2021 sonlarına kadar iş konusunda şanslı olacaksınız. Algılarınız açık olsun. Bu hafta ruhsal olarak kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir hafta olacak. Sanki birden aydınlanmış gibi olacaksınız. Duygu ve mantık karmaşası yaşasanız da daha kolay kararlar alacak ve uygulayacaksınız. Mayıs 2021 sonuna kadar hayatınızda her şey çok hızlı olacak. Bunu öncelikle bilmelisiniz. Bu hızın kontrolünü sağlamak belki biraz zor olacak. Buna da hazırlıklı olmalısınız. Ama iyi bir yanı var ki düşünecek, karar verecek ve aniden uygulayacaksınız. Bir süre sonra da bu hıza alışacaksınız. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz bayağı yoğun. İlginize çok çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Yıllık danışmanlık öngörülerinde videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler. 21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günlerinde parasal olarak olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Uzun zamandır beklediğiniz paralar elinize geçecek. Yeni parasal kaynaklar yaratma konuları da önünüze gelecek. Bunlarla ilgili sözleşme ve anlaşmalar da yapabilirsiniz. Haftanın ortasında kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konular netleşecek. Onlarla olan ilişkileriniz gündeme gelebilir. Onların hayatındaki büyük değişime şahit olabilirsiniz. Onların hayatlarıyla ilgili sonuçlanmalar da söz konusu olacak. Basın yayınla ilgili, iletişimle ilgili, lojistikle ilgili, satış pazarlama konularında beklediğiniz iş haberleri varsa bunları haftanın ortasında alabilirsiniz. Bu konulardaki işlerinizde büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Terfi edebilir, işten ayrılabilir, iş yerinizi değiştirebilirsiniz. Bunlarla ilgili sonuçları hafta ortasında netleştirebilirsiniz.
Haftanın son günlerinde evinizde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma, evde büyük tadilatlar yapmak için de haftanın son günü uygun olacak. Bunlara dair sonuçları görebilirsiniz. Hafta sonunda ebeveynlerinizi ilgilendiren konularda da bazı sonuçları alabilirsiniz. Eşinizle ilgili bazı konularda da beklediğiniz sonuçlar varsa bunları da hafta sonunda alabilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 21-27 Aralık haftası gökyüzü transitlerinin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Haftalık burç adı altında yaptığım yayınlarda yıllık, aylık, haftalık ve günlük yorumlar yapıyorum biliyorsunuz. Yıllarca etkisi süren gezegenlerin öngörülerini her videoda başka açıdan değerlendirip anlatmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden önceki videolardaki burçlarınıza da göz atarak işaretleri bulabilirsiniz. Hem ay tutulması hem de güneş tutulması son haftalarda sizi biraz yordu. Kafanızı karıştırdı. Aslında aylardır karışık olan kafanızı biraz da toparlamanıza neden oldu. Mayıs-Haziran 2020'den beri işle ilgili kafanızdaki karışıklıklar güneş tutulmasıyla birlikte artık daha net olmaya başlayacak. Önümüzdeki 6 ay işinizle ilgili reformları yapacaksınız. Belki de bunu yapmaya başladınız. İş konusunda yeni fikirler sürekli karşınıza çıkacak. Siz zaten bu yeniliklere hazır olduğunuz için bunları hemen gündeminize alacak ve başlangıçlar yapacaksınız. Evlilik planı olanlar Mayıs 2021 sonuna kadar buna dair planlarınızı yapacak ve 10 Haziran haftasında da evlilik konusunda yenilikler karşınıza çıkacak. 30 Mayıs 23 Haziran arasındaki Merkür gerilemesi olacak. Bu yüzden evlilik tarihlerinizi alırken buna da dikkat etmelisiniz. Sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, e-ticaret gibi alanlarda, teknolojik ve elektronik ortamlarda yaptığınız işlerde son senelerde bir ters bir düz ne ilerlediniz, ne değişim yapabildiniz. Bu hafta artık bunlarla ilgili değişimleri sonuçlandıracak. Hatta başlangıçlar da yapacaksınız. Bununla ilgili görüşmeler çok fazla yapacaksınız. Son aylarda ebeveynlerinizle ilgili karşınıza çıkan yenilikleri, onların hayatındaki değişimleri bu haftayla birlikte daha kolay kabullenmeye başlayacaksınız. Son 6 aydır eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili konularda yenilikler karşınıza çıkmaya başladı. Şimdi ya bu yenilikleri kabullenme ya da yenilikleri kabul etmeme konusunda bir karara varacaksınız. Artık evliliğinizle ilgili net bir karar alacaksınız. Evlilik planı olanlar 2021 yılı sonuna kadar bu organizasyonlarınızı rahatça yapabilirsiniz. Bu hafta arkadaşlarınızla daha fazla görüşmeler yapacaksınız. Onların hayatındaki değişimlere de şahit olabilirsiniz. Sanatla ilgilenenler, psikolojiyle ilgilenenler, mistik konularla ilgilenenler bu haftayla birlikte artık yeni başlangıçlar yapacaksınız. Bu konularda işleriniz varsa yoğun bir tempoya hazır olun. Bu konulardan kazançlarınız da çok fazla olmaya başlayacak. Bu hafta işinizle ilgili parasal kazanımlarınız da daha fazla olacak. İş yerinizle ilgili dekorasyon değişimi de yapabilirsiniz. Estetik ve güzellikle ilgili, finansla ilgili, dekorasyonla ilgili işi olanlar bu hafta kazançlarınız daha fazla olacak. Olumlu para gelişleri karşınıza çıkacak. Yeni aşk arayanlar işle ilgili ortamlarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. İş arkadaşlarınız da sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Aşkta güzel enerjiler var. Evliyseniz veya ilişkiniz varsa partnerinizle duygusal romantik zamanlar geçirmek için de bu hafta planlar yapabilirsiniz. Haftaya gün gün bakmadan önce 2021 yılına ait yıllık danışmanlıkla ilgili talepleriniz bayağı yoğun. İlginize çok teşekkür ediyorum. Danışmanlık alan arkadaşlar bilirler. Yıllık danışmanlık öngörülerini videolarımdaki gibi mistik ve teknik terimler kullanmıyorum. Kalıcı olması adına da yazılı göndermeyi tercih ediyorum. İlgilenen arkadaşlar astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirler.
21-27 Aralık haftasına gün gün bakacak olursak haftanın ilk günleri kendinizi yenilenmiş ve güçlü hissedeceksiniz. İş görüşmeleri, aşk görüşmeleri, yeni tanışmalar için haftanın ilk günlerine randevu verebilirsiniz. Enerjiniz yüksek olacak, özgüveniniz yüksek olacak. Bu da size başarı getirecek. Uzun zamandır hayatınızda düzene koymaya çalıştığınız konuları da haftanın ilk günlerinde toparlayacak ve birçoğunu da tamamlayacaksınız. Söz, nişan, evlilik organizasyonlarınızı haftanın her gününde hafta boyunca yapabilirsiniz. Hafta ortasında parasal olarak güzel gelişmeler karşınıza çıkacak. Hafta ortasında parasal olarak beklediğiniz bazı haberleri alabilirsiniz. Beklediğiniz paralar da varsa bunlar da elinize geçebilir. İşi olmayanlar hafta ortasında yeni işe başlayabilirsiniz. İşi olanlar işlerinde ikramiye alabilirler. Daha fazla kazançlar sağlayabilirsiniz. Hafta ortasında maddi olarak kendinizi güvende hissedeceksiniz. Finans sektöründe, gayrimenkul alım satımı yapılan alanlarda, sporla ilgili alanlarda, yemek sektöründe işi olanlar, yurt dışı ile bağlantılı işi olanlar, eğitimle ilgili işi olanlar, lojistikle ilgili işi olanlar, İletişimle ilgili işi olanlar hafta ortasında işlerinizde başarılı olacaksınız. Kazançlarınız daha fazla olacak. Bu işlerden haber bekleyenler sonuçlarını hafta ortasında alabilir, başlangıçta yapabilirsiniz. Haftanın son günlerinde kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınızla ilgili uzun zamandır sürüncemedeki konular sonuçlanacak. Onların hayatındaki ani değişimlere şahit olabilirsiniz. Onların hayatındaki değişimler sizin de hayatınızda değişimlere neden olabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.